Ve en önemli konulardan bir tanesini anlatıyoruz bugün. Covid-19 havada taşınıyor mu, taşınmıyor mu? Yani havayla bulaşabiliyor mu? Bazı bilim insanları damlacık dışında havada bulunan taneciklerin de koronavirüsü taşıyabileceğini savunuyorlar. Yani kapalı bir ortamda hasta biri bulunduysa oradaki hava hastanın ayrılmasından sonra da bulaştırıcı olabiliyor. Yeni koronavirüs Çin'in sınırlarını aşıp dünyaya yayıldığında bilim insanları virüsün hapşırık ya da öksürüğün ardından damlacık yoluyla yayıldığını ve virüslü damlacıkların solunmasıyla hastalığın bulaştığını söylediler. Yani konuşurken yüksek sesle konuşmak, kahkaha atmak gibi eylemlerde ağzımızdan çıkan mikro aerosollerin o mikro damlacıkların içerisinde taşınan virüsün bizlerin solunum yollarına girmesiyle bizleri hasta etme potansiyelleri üzerine konuşulduğu hipotezler ve çalışmalar yayınlandı. Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşları da bu tezi desteklediler. Hala da en güçlü tez bu. Ancak bir grup bilim insanı yeni güncel olarak daha fazlası olduğunu düşünüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne koronavirüsün bulaş tanımını güncelleme çağrısı yapan 32 ülkeden 239 bilim insanı damlacık dışında havada bulunan taneciklerin de virüsü taşıyabileceğini savunuyorlar. Bilim insanlarına göre bu parçacıklar da insanları enfekte edebilirler. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre virüsün sadece entübasyon gibi tıbbi müdahalelerin ardından havadan bulaşması mümkün. Uzmanların virüsün havadan bulaşıp bulaşmadığı konusunda farklı görüşleri var. Virüsün havada taşınması ne demek? Uzmanlara göre bir maddenin havada taşınıyor olması o maddenin bir süre havada asılıp kalabileceği anlamına geliyor. Söz konusu bulaşıcı bir hastalık olduğunda havanın da bulaştırıcılığı olabileceği sonucu ortaya çıkıyor. Yani kapalı bir ortamda hasta biri bulunduysa oradaki hastanın ayrılmasından sonra da bulaştırıcı olabiliyor. Uzmanlara göre solunum damlacıkları havadaki taneciklerden farklı olarak daha ağır ve yere inme süreleri daha kısa. Yani konuşurken ortaya çıkan o tanecikler böyle. Virüs yüklü damlacıkları tehlikeli yapan durum ise yakınlarda bulunan kişilere damlacıkları solunması ya da ağızları veya burunlarından inebilme ihtimali. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre insanların yakın temaslı oldukları koronavirüs taşıyıcıları tarafından üretilen damlacıklar nedeniyle enfekte olma olasılıkları daha da yüksek. Şimdi burada birazcık kafalar karışıyor. Ya zaten konuşurken işte öksürürken farklı olarak konuştuğumuzda bile ağzımızdan çıkan mikro aerosollerin havayla adeta taşındığını ve belli bir süre sonra düştüğünü biliyoruz. Ama bu taşınma esnasında başkalarını enfekte etme potansiyeli var. Yani buradaki şu anda animasyonda da gördüğünüz gibi. Ama diğer taraftan yani tam olarak havayla bulaşabiliyor dememiz de bu odanın havalandırma sistemi yan odayla aynıysa buradan alınan hava yan odaya acaba bulaştırılabiliyor mu? Acaba böyle bir bulaş yolu, bulaş mekanizması var mı? Belki de en merak edilen şeylerden bir tanesi de bu. Bunun için hala çalışmalar yapılıyor. Öte yandan bazı uzmanlar havadan taşınma ifadesine farklı açıdan bakılmasından yana, yani benim dediğim gibi. Virüs nadir durumlarda havada taşınabilir. Uzmanlar uzun süre kapalı ortamda kalan insanların enfekte olma ihtimalinin yüksek olmasını virüsün parçacıklar yoluyla taşınmasından beklenenlere paralel olduğunu düşünüyor. Uzmanların bu tezlerini destekleyen bazı durumlar da var. Bir koro üyesinin enfekte olmasından sonra korodakilerin %87'sinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması, enfekte bir kişinin bulunduğu restoranda klimanın oluşturduğu hava akımı nedeniyle 9 kişiye virüs bulaşmış olması gibi. Yani ama burada aslında ağzımızdan çıkan yine o damlacıklar, mikro damlacıkların bu hava akımları sayesinde bulaşı oluşturması. Ama airborne dediğimiz yani havayla bulaşın birazcık daha farklı olduğunu düşünüyoruz. Almanya'daki bir et fabrikasında 1500 kişinin enfekte olmasının sorumlusu olarak da bu fabrikadaki hava dolaşımına dikkat çekiliyor. Hep aerosoller üzerine aslında gidiyoruz. Uzmanlar belirli durumları virüsün havada taşınabileceğine kanıt olarak gösterse de doğal yollarla virüsün havada taşınabileceğine dair güçlü kanıtlar halen yok. Bu görüş karşısında çekimser kalan bir kesim de verilere göre virüsün nadir durumlarda havada taşınabileceğini düşünüyor. Kanıt olmasa da böyle bir korku adeta kulaktan kulağa yayılıyor diyebiliriz. Virüsün gerçekleri zamanla ortaya çıkacak. Ancak eğer koronavirüs damlacıklar dışında havada taşınabiliyorsa bu sanıldığından daha bulaşıcı olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte yürüttüğümüz normalleşme sürecinde de düzenlemelere gitmemiz gerekebilir. Yani bugüne kadarki elde ettiğimiz veriler ışığında aldığımız tedbir yöntemlerini
Eğer ki havayla bulaş varsa o zaman modifiye etmemiz gerekecektir. Durum her ne olursa olsun sizler Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerilerine uymaya devam etmelisiniz. Koronavirüs riskini en aza hep birlikte indireceğiz. Yorumlara sorularınızı yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin soruları bundan sonraki yeni içeriklerimizi belirleyecektir. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için hem abone olun hem de bildirimleri açın lütfen. Görüşmek üzere.